Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz derecede lezzetli, kolay, pratik pastane simidi tarifiyle geldim. Mayalama yok. Hemen hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık suyu ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırıyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 milimlik çay bardağı ölçüsüdür. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Hamurumuzun oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada 1-2 dakika kadar daha yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladım. En son biraz sıvı yağ ekleyip o şekilde toparladım. Hamurumu masaya alıyorum. 1-2 dakika kadar da masada yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Ben toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Oldukça yumuşak bir hamur elde ettim. Hiç dinlendirme, mayalama yapmadan hamur kartı ile 8 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bu arada isterseniz daha küçük simitler de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca isterseniz bu tariften yuvarlak klasik bildiğimiz simitlerden de hazırlayabilirsiniz. Bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerin eşit bir şekilde hazırlanabilmesi için büyük parçalardan küçük parçalara ek yaparak bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 15 dakika kadar bu şekilde dinlendirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Havalar sıcak olduğu için bir 10 dakika kadar da dinlendirirseniz yeterli olacaktır. Hemen simit şekli veriyorum. Ben biraz farklı hazırladım. Dediğim gibi dilerseniz yuvarlak olarak da hazırlayabilirsiniz. Bu aşamada çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Sadece hamurun masaya yapışmasını engelleyin. Hamuru biraz açtıktan sonra videoda görüldüğü gibi şekillendiriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz.
Simitlerimi bu şekilde hazırladım. İlk hazırlamış olduğumdan başlayarak pekmezli suya batırıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar pekmez, 1 çay bardağı kadar da su kullandım. İsterseniz kaba göre su miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Kavrulmuş susamı uygun bir tabağın içerisine alıyorum. Pekmez ve suyu güzelce karıştırıyorum. Daha sonra ilk hazırlamış olduklarımdan başlayarak pekmezli suya batırıyorum. Daha sonra susama batırıyorum. Bu arada eliniz çok fazla ıslak olursa susam çok fazla ıslanacağı için ara ara elinizi mutlaka kurutun. İyice susama buluyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Pastane simitlerinin hepsini aynı şekilde hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Bir 15 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Mutlaka tepsi mayası yapın. Tepsi mayasını yaptıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar simitlerimi pişirdim. Simitlerim fırından çıktı, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Aynı zamanda çok güzel bir şekilde kızardılar. Hemen sizler için doku testi yapıyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Şu anda çok sıcak olmasına rağmen yine de tel tel olmuş. Kesinlikle en ufak bir hamurlaşma yok. Çok güzel, inanılmaz lezzetli bir simit oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizler simitlerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.